Bizim bildiğimiz dünyamızdan çok farklı dünyaların kapısını aralayan bir tablo varmış. Ve o tablonun kilidini açan bir de kum saati. Bir sabah kum saati kendi kendine parlamaya başlamış bile. Halbuki hiç kimse kum saatini çevirmemiş. Ada Luna'ya bakmış ve hafifçe gülümsemiş. Tam o sırada odanın kapısı açılmış. İçeri kuzenleri Burak ve Emir girmiş. İkisi de çok meraklıymış ama kuzenlerden biri biraz daha sabırsız, diğeri biraz daha hayalperestmiş. Ada, tablo yine mi parlıyor diye sormuş Emir. Burak gözlerini kısarak, yeni bir yolculuk mu başlıyor yoksa? Ada sessizce onları dinledikten sonra, sanırım yeni bir macera bizi çağırıyor. Bize eşlik etmek ister misiniz? Işık bir anda büyümüş, hepsini sarıp sarmalamış ve bir anda kendilerini bambaşka bir yerde bulmuşlar. Burası küçük bir kasabaymış, Yeşilova kasabası. Her yerde çiçekler, sarmaşıklarla kaplı taş evler, incecik yollar varmış. Ama bir tuhaflık varmış. Rüzgar sessiz, kuşlar suskunmuş. Sanki kasaba nefesini tutmuş ve bekliyormuş. Ada, Luna, Burak ve Emir meydana yürümüşler. Orada birkaç kasabalının fısıltıyla konuştuklarını duymuşlar. Tek duyabildikleri şey, gökyüzünde bir ejderha görmüşler. Hazinemizi almış. Peki ama ne yapacağız? O sırada çiçeklerle çevrili bir bankta yaşlı bir kadın oturuyormuş. Saçları bembeyaz, gözleri sevgiyle parlıyormuş. Onun adı Gülpembe'ymiş. Ada yanına usulca yaklaşmış. Teyzeciğim, hazineniz kaybolmuş diye duyduk. Size yardım edebilir miyiz? Burak gururla başını kaldırmış. Ejderhadan bile korkmayız. Emir ellerini yumruk yapmış. Hem de hiç. Gülpembe gözlerini kısmış. Çocuklara sevgiyle bakmış. Bu hazine altın değil yavrularım. Anılarla dolu bir sandık. Kasabanın kalbiydi ama onu gökyüzündeki ejderha aldıysa belki de sadece cesur kalpler geri getirebilir. Sonra yavaşça fısıldamış. Kasabanın yanındaki fırtına koyuna gidin. Orada eski bir korsan gemisi hala duruyor. Kaptanı biraz tuhaftır ama iyi biridir. Çocuklar hemen kıyıya doğru yürümüşler. Dalgalar kıyıya vururken karşılarında dev, rengarenk bir gemi görmüşler. Gemi rüzgarda hafifçe sallanıyormuş. Üzerinde altın işlemeler, renkli bayraklar ve hafif parlayan fenerler varmış. Adı Gökkuşağı Kanatlıymış. Geminin güvertesinde bordo ceketli, gözlüklü bir kaptan onları karşılamış. Kaptan Uzo'ymuş bu. Omzunda minik bir papağan varmış. Sesi de kocaman ama yumuşakmış. Ben Kaptan Uzo'yum. Siz de mi bir macera arıyorsunuz? Yanında bir kız duruyormuş. Küçük, cesur ve kendinden emin. Uzun saçları bandanayla toplanmış. Ben Pamuk, bu geminin ikinci kaptanıyım demiş gülümseyerek. Biz gökyüzündeki adanın izini sürüyoruz. Ada heyecanla anlatmış. Biz de ejderhanın götürdüğü hazineyi arıyoruz. Son kez kasabaya bakmışlar ve Pamuk göz kırpmış. O zaman yola çıkalım. Bu gemi sadece denizde değil, gökyüzünde de yol alır. Gemi denize açılmış. Günler boyunca mavi denizde pamuk gibi bulutların altında ilerlemişler. Gemi yol alırken Burak ve Emir korsanlığı öğrenmişler. Onlara yardım etmişler. Mürettebat gece gündüz demeden çalışmış. Geceleri Kaptan Uzo, Ada ve Luna'ya gittikleri ada hakkında hikayeler anlatmış. Ama bir gece her şey durmuş. Deniz susmuş, rüzgar bile esmemiş. Masmavi bir ışık yüzlerine vurmuş. Derken denizin altından mavi yeşil bir ışık yükselmiş. Geminin etrafında dolanmış, yelkenleri hafifçe parlatmış. Kaptan Uzo fısıldamış. Bu deniz fısıltısı sadece temiz kalplilere görünür ve doğru yolu gösterir. Ada elini uzatmış. Işık parmaklarının ucunda dans etmiş. Sonra göğe doğru süzülmüş. Gemi onun izinden gitmiş. Sisler dağılmış, gökyüzü mor ve altın renge bürünmüş. Ve işte o zaman ada görünmüş. Ada gerçekten havadaymış. Şelaleler dökülüyor, göller parlıyormuş. Ve onun etrafında mor ve mavi pullu, zarif bir ejderha dönüp duruyormuş. Ama bu ejderha hiç de korkunç değilmiş. Kanatları kelebek gibi hafifmiş. Gözleri merhametle parlıyormuş. Adeta gemiye yol gösteriyormuş. O sırada Pamuk'un gemiye binerken söylediği cümle açığa kavuşmuş. Bu gemi sadece denizde değil, gökyüzünde de yol alır. Renkli, şeffaf kanatlar geminin etrafını sarmış ve sadece kısa bir anda gemi gökyüzüne havalanmış. İşte o anda anlamışlar. Bu gemi bu uçan adaya aitmiş ve oraya doğru yol almışlar.
Gemi adaya yaklaştıkça tüm heybeti ve güzelliği de ortaya çıkmış. Yemyeşil ormanların arasında parıldayan göller göz kırparken ejderha bir kayanın üzerinde onları izlemiş ve nihayetinde gemi gökyüzü limanına inmiş. Bu liman yeryüzündeki hiçbir yere benzemiyormuş. Havada asılı kalan gemiler, bulutlara dökülen şelaleler varmış. Ada ve arkadaşları ejderhaya doğru ilerlerken onun tüm görkemine şahit olmuşlar. Ve yanına yaklaştıklarında ejderha onları neşeyle karşılamış. Ada bir adım öne çıkıp, "Biz Yeşilova kasabasının hazinesini arıyoruz," demiş. "Onu sen mi aldın?" Ejderha gözlerini kapatmış, sonra güçlü ve kendinden emin bir sesle cevap vermiş. Hayır, ben o hazineyi sadece korudum. Çünkü insanlar sevgiyi, hatıraları paylaşmayı unutmuşlardı. Tekrar hatırlayabilsinler diye her zaman gözlerinin önünde bulunan ama hiçbir zaman görmedikleri değerlerini ellerinden aldım. İşte ben bunu aldığımda onlar hatırladılar. Ejderha onları göl kenarına götürmüş. Hazinenin saklı olduğu yeri onlarla paylaşmıştı. Kaptan Uzo ile birlikte yosunlarla kaplı bir taşı kenara itmişler. Altından eski bir hazine sandığı çıkmış. Peki sandığın içinden ise ne mi çıkmış? Eskimiş bez bebekler, yıpranmış resimler, mektuplar, bir masal kitabı, eski bir oyuncak tren, eskiden sevgi ve heyecanla oynanan ve yenisi geldikçe unutulan bir hazine. Ada gözlerini kocaman açmış. Bu kalplerin hazinesi. Kaptan Uzo sakince hazine sandığını kapatmış. Hazine artık ait olduğu yere onu yeniden hatırlayan kasaba halkına geri gidebilirdi. Hep birlikte hazine sandığını gemiye taşımışlar. Gökyüzünde hızla ilerleyip gün batarken ufukta kasabayı görmüşler. Gemi, hazinenin içinde olduğu sandıkla birlikte kasabaya geri dönmüş. Kasabada kutlamalar başlamış, havai fişekler patlıyor, insanlar şarkılar söylüyormuş. Kasaba halkı onları görünce sevinçle dans etmiş, neşe içinde birbirine sarılmışlar. Kahramanlarımız kasaba halkının heyecanlı bakışları altında hep birlikte sandığı açmışlar. Gülpembe sandığın başına geçmiş. Ona tanıdık gelen bir mektubu açmış ve okumuş. "Ben bugün elma ağacına tırmandım büyükanne ve düşmedim," yazıyormuş. Mektubu okurken duygulanmış ve "Bazen bir yabancı evimizi bize hatırlatır," demiş. O gece kasaba bayram yeri gibi olmuş. Masalar kurulmuş, fenerler asılmış, herkes şarkılar söylemiş. Emir dans etmiş, Pamuk ve Burak çocuklara deniz fısıltısını anlatmış. Ve ada gözlerini kapamış, Luna'ya sımsıkı sarılmış. Gece sona ererken Ada, Luna, Burak ve Emir geminin güvertesinde oturmuş, kasabadan gelen neşeli sesleri dinlemişler. Bugün yaşadıkları mutluluğu birbirlerine anlatmışlar ve nihayetinde bir ışık onları yeniden sarıp sarmalamış. Gözlerini açtıklarında çalışma odasındalarmış. Her şey yerli yerindeymiş. Kum saati, tablo, masa. Burak ve Emir Ada ile Luna'ya dönmüş. "Teşekkür ederiz bu dünyayı bizimle paylaştığınız için." Ada gülümsemiş ve tabloya fısıldamış. "Yine geldik ama biliyorum bir gün yine gideceğiz." Oda yeniden sessizliğe bürünmüş ama zamanın tablosu hala duvarda asılıymış. Kum saati ise şimdiden yeni bir dünyanın anahtarını taşıyormuş.